Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yarım tila tek sıra bileklik çalışacağız. Malzemelerimiz 2 renk yarım tila boncuk, 15'e 0 delika boncuk, minik bir düğme. İşimize uygun renkte minik bir düğme, 16 numara boncuk iğnesi ve 2 katlı boncuk ipi. Örgümüze ilk önce bir tane stop boncuk yaparak başlıyoruz. 15'e 0 delikanın kum boncuğundan bir adet alıyoruz. Stop boncuk yapacağız. Stop boncuk yapmak ne demek? Stop boncuk yapmak demek, düğüm atmadan aynı boncuğun içinden 1-2 kere geçmek ve boncuğu oraya sabitlemek demek. Stop boncuk hiçbir zaman kullanılmaz. Daha sonrasında sökülüp ip ne yapılacaksa, düğme dikilecekse düğme dikilir. İp kaybedilip, düğüm atılıp kaybedilecekse de düğüm atılıp boncukların arasından kaybedilir. Bu tamamen burada düğüm vazifesi gören bir boncuk. Şimdi örgümüze başlıyoruz. İlk önce 15'e 0 delika alıyoruz. Kum boncuk yani. Ve yanına mat siyah boncuğumuzu alıyoruz. Tek sıra öreceğimiz için bir tane boncuk alıyoruz. İki sıra öreceğimiz zaman 2 tane boncuk alıyoruz. Biz burada tek sıra bir örgü yapacağız. O yüzden tek boncuk alıyoruz. Bir sefere mahsus olmak üzere üst deliğe çıkmak için 3 boncuk alacağız. Tila boncukların özelliği 2 deliğinin olması. Hem alt deliği hem üst deliği. Biz alt delikten üst deliğe çıkarken bir sefere mahsus olmak üzere 3 tane delik alıyoruz. Ve iyice sıkıştırdık elimizde bunu. Yine bir tane delika ve diğer renk boncuğumuzu aldık. Önce delikamızı, sonra boncuğumuzu. Stop boncuğumuzun yanında duran delika boncuğunun, kum boncuğunun içinden geçiyoruz. Evet, bu şekilde geçirdik ve elimizde döndürüyoruz. Yani janjanlı boncuk sağ tarafa gelecek şekilde döndürdük. Burada bir tane boncuğumuz var. O yüzden bundan sonra köşe döndüğümüzde, yani üst deliğe çıktığımızda 2 tane alıyoruz. 3'e tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde önce delikamızı, kum boncuğumuzu, sonra tilamızı alıyoruz, yarım tilamızı ve şurada duran boncuğun içinden geçiyoruz. Yine döndürüyoruz. İpim hangi boncuktan çıktıysa tam zıt rengi boncuğu alıyorum. Şuradaki kumun içinden geçeceğim. Sıkıştırdım boncuğumu oraya. Şimdi solda ipim kaldı. Bu ipi sağ tarafa döndürmem gerekiyor. Yavaşça elimdeki ipi sağ tarafa döndürdüm. Bir boncuğumuz burada var. Yanına 2 boncuk daha alarak bu şekilde oradaki görüntüyü güzelleştiriyoruz. İpim kahveden çıktığı için zıt rengini alıyorum. Yani siyahı alıyorum. Ve buradaki sol tarafta duran tek kum boncuğun içinden geçiyorum. Bu örgüyü örerken sıkı örmeye dikkat ediyorum. Bol olmaması gerekiyor. Yine ipim sol tarafta kaldı. Ve ben işleme devam edebilmem için ipi sağ tarafa döndürmem gerekiyor. Sağ tarafa döndürdüm. Üst deliğe çıkmam gerekiyor. 2 tane boncuk aldım. Üst deliğe çıktım. Kahverengi alarak önce 15'e 0 kum, sonra yarım tila alarak işleme devam ediyorum. Bilekliğimizi yeteri miktarda ördük. Yaklaşık 17 santim bitmişi oluyor. Ama bilekliğinizin ölçüsüne göre, kendi bileğinizin ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Ben bu çok zarif ve ince bir şey olduğu için küçük bir düğme, sedef düğme kullanıyorum bunun kapamasında. Önce 2 tane boncuk aldım. Düğmeden geçirdim. Üstünde de çirkin durmaması için 3 tane daha boncuk alıyorum. Ve öbür deliğe giriyorum. 2 tane daha boncuk alıyorum. Ve düğmeyi buraya sabitliyorum şu şekilde. Çıkmaması açısından aynı boncukların içinden bir tur daha dönüyorum. Ve ipimi buradan kaybetmem gerekiyor. Her zamanki gibi geriye dönüyorum. Sırasıyla nereden geçmem gerekiyorsa
hiçbir yere atlamadan, küçük oldukları için düğümü hemen belli ediyorlar. Onun yerine dolanarak ipi yok ediyorum. Hiçbir boncuğu atlamıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Dolandığım için düğüm atmama gerek kalmıyor. Düğmesini diktim. Şimdi diğer tarafını dikmem gerekiyor. Yani oraya da düğmeyi geçireceğim bir ilik yapmam gerekiyor. İliği de boncuklardan yapıyorum. Önce ilk başta taktığım stop boncuğu buradan çıkartıyorum. İpimi tekrar iğneye geçiriyorum. Şuradaki üst boncuğa çıktım. Düğmenin etrafından geçebileceğini düşündüğüm bir sayıya kadar alıyorum. Mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 adet aldım delikadan. Şöyle bir halka yapıyorum. Ama geçmeyecek düğmemden. İlave ediyorum boncuğuma. Bir 5 boncuk daha. Geçeceğini düşünüyorum. Şu şekilde bir ilik hazırladım. Kontrol ediyorum. Düğmem geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçiyor. Sıkıntı yok. O zaman ipimi geriye dönerek taktığım boncukların içinden bir daha geçiyorum. Sağlam olsun. Düğüm atmadan. Yine ipimi boncukların arasından dolandırarak yok etmeye çalışıyorum. Biraz aşağıya indikten sonra yukarı çıkıyorum ve artık ipimi kesiyorum. Bunda çakmak da kullanmıyoruz. Bu şekilde iliğimizi de yaptık ve bilekliğimiz bitti. Bu şekilde bilekliğimiz bitti. Güzel günlerde kullanmanızı diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler ediyoruz.